Selam. Bu videoda gizemli bir mektup hikayesini anlatacağım. Şehirdeki en eski kitapçı olan Gölge Kitapları her zaman sakin ve huzurlu bir yerdi. Tozlu rafların arasında kaybolmuş eski kitaplar, antika eşyalar ve zamanın unuttuğu mektuplarla doluydu. Bir gün dükkanın sahibi Selin yeni bir kitap teslimatı sırasında eski bir kitabın sayfaları arasında sıkışmış bir zarf buldu. Zarf eski püsküydü ve üzerinde hiçbir adres veya gönderi bilgisi yoktu. Sadece sır yazıyordu. Merakına yenik düşen Selin zarfı açmaya karar verdi. İçinden çıkan sararmış kağıda yazılmış mesaj onu hem şaşırtmış hem de korkutmuştu. Sevgili okuyucu, bu mektubu bulduysan seni bekleyen büyük bir sır var. Bu sır şehrin en karanlık köşesinde saklanıyor. İlk ipucu için eski saat kulesinin altındaki kayıp anahtarı bulmalısın. Selin bu gizemli mektubun arkasındaki sırrı çözmeye kararlıydı. Peki bu mektup nereden gelmişti ve onu hangi tehlikeli yola sürükleyecekti? Selin mektubu cebine koydu ve dükkanı kapatmaya karar verdi. Gece yarısı saat kulesinin altına gitmek pek de akıllıca bir fikir gibi görünmüyordu. Ama merakı ağır bastı. Şehrin ortasındaki bu eski yapı yıllardır kimsenin ilgisini çekmemişti. Kuleye vardığında loş sokak lambalarının aydınlattığı dar yolda ilerleyerek kulenin taş basamaklarına ulaştı. Kulenin altındaki küçük demir kapı her zaman kilitliydi. Ancak mektuptaki ipucunu düşünerek etrafı dikkatlice incelemeye başladı. Zemin taşlarının birinde hafif bir çıkıntı fark etti. Tam da mektupta bahsedildiği gibi taşı kaldırınca altında paslı bir anahtar buldu. Anahtarı alarak demir kapıya doğru ilerledi ve kilidi açmayı başardı. Kapı gıcırdayarak açıldığında içerideki karanlık tünel Selin'i bekliyordu. Derin bir nefes alarak içeri adım attı ve tünelin sonundaki odacığa ulaştı. Duvarlarda eski haritalar ve eskimiş fotoğraflar asılıydı. Ortada tozlu bir masa ve üzerinde ikinci bir mektup vardı. Bu mektubu da okumaya başladı. İlk adımı attın. Cesaretini takdir ediyorum. Ancak sır perdesini aralamak için bundan daha fazla cesarete ihtiyacın olacak. Bir sonraki ipucu büyük parkın içindeki terk edilmiş bankta saklı. Ancak dikkat et, gölgeler her zaman seninle. Selin ikinci mektubu okurken ürperdi. Kim bu mektupları yazıyordu ve onu nereye sürüklüyordu? Tüm bu sırları çözmek için daha fazla ipucu bulmalıydı. Ama gölgelerden gerçekten kaçabilecek miydi? Tünelden çıkıp parka doğru yola koyuldu. Park geceleri ıssız ve karanlık olurdu. Terk edilmiş bir banka ulaşması uzun sürmedi. Ama bir şeyler yanlış gibiydi. Bankın üstünde eski bir not defteri buldu. Defteri açtığında içindeki yazılar onu şaşkına çevirdi. Bu kayıp olan ve yıllar önce
gizemli bir şekilde ortadan kaybolan dedektif Murat'ın günlüğüydü. Günlükte şehirdeki bazı karanlık olaylar ve çözülmemiş vakalar hakkında detaylı bilgiler vardı. Selin günlükteki ipuçlarını takip etmeye karar verdi. Ancak her adımında gölgelerin daha da yaklaştığını hissediyordu. Şehirde neler oluyordu ve bu gölgeler ne anlama geliyordu? En önemlisi, Selin gerçeği ortaya çıkarabilecek miydi? Selin günlüğü dikkatlice okurken dedektif Murat'ın son notlarına ulaştı. Murat kaybolmadan hemen önce bir suç örgütünü takip ediyordu. Bu örgüt şehrin karanlık köşelerinde iz bırakmadan hareket ediyordu. Günlüğün son sayfasında yazanlar Selin'in tüylerini diken diken etti. Bu gece büyük bir buluşma var. Kulede bulduğum ipucu beni eski terk edilmiş fabrikaya götürdü. Beni istediklerini hissediyorum. Eğer bu satırları okuyorsan dikkatli ol. Bu işin içinde çok daha büyük şeyler var. Selin fabrikanın yerini biliyordu. Şehrin kenar mahallesinde yıllardır terk edilmiş halde duran devasa bir yapıyı kimse unutamazdı. Fabrikanın büyük metal kapıları paslanmıştı ve kapının önünde devrilmiş eski bir kamyon duruyordu. Selin içeri girdiğinde fabrika zifiri karanlıktı. Ancak el feneriyle etrafı tarayarak ilerledi. Fabrikanın derinliklerinde büyük bir depoya ulaştı. Depoda eski makineler ve paletler arasında bir ışık süzmesi gördü. Yaklaştığında yerde bir tuzak kapısının yarı açık olduğunu fark etti. Kapıyı dikkatlice açtı ve altındaki merdivenlerden aşağıya indi. Merdivenlerin sonunda geniş bir yeraltı odasına ulaştı. Oda eski haritalar, belgeler ve duvarlara asılmış resimlerle doluydu. Ancak en dikkat çekici olan odanın ortasında duran büyük bir masa ve masanın üzerinde yanan mumlarla çevrili bir zarf ve bir ses kayıt cihazıydı. Selin zarfı açtı. İçinde sadece tek bir kelime yazılıydı. Bitiş. Şaşkınlıkla ses kayıt cihazını açtı. Cihazdan duyulan ses dedektif Murat'ın sesiydi. Selin, eğer bu kaydı dinliyorsan doğru yoldasın. Benim izimi sürdün ve gerçeğe ulaşmak üzeresin. Ancak dikkat et, seni izleyenler var. Şehirdeki karanlık sırların peşinde olanlar gölgelerde saklanır. Ama en karanlık sırrı henüz bulamadın. Eski kilisenin mahzenine git. Orada her şeyin cevabını bulacaksın. Eski kilisenin mahzeninde onu ne bekliyordu? Senin içindeki korku ve merak daha da büyümüştü. Gerçeği ortaya çıkarmak için bu son adımı atmalıydı. Ancak gölgelerin onu takip ettiğini hissetmeye devam ediyordu. Selin eski kiliseye doğru yürürken sokaklar neredeyse tamamen boştu. Kilise şehrin en eski yapılarından biriydi ve yıllardır kullanılmıyordu. Mahzene giden gizli giriş bulması uzun sürmedi. Taş merdivenlerden aşağı indiğinde karşısına çıkan manzara tüyler ürperticiydi. Mahzende duvarlara işlenmiş garip semboller ve zemine çizilmiş karmaşık desenler vardı.
Ortada bir altarın üzerinde duran büyük bir sandık dikkatini çekti. Sandığa yaklaştığında içinden gelen hafif bir tıkırtı duydu. İçinde ne olduğunu görmek için kapağı açtı ve bir anda ortalık karanlığa gömüldü. Gözlerini açtığında bir masanın başında oturuyordu. Karşısında tanımadığı bir adam vardı. Adam derin bir sessizlik içinde ona bakıyordu. Sonunda ağır bir sesle konuştu. Selin, seni bekliyorduk. Artık her şeyi öğrenmenin zamanı geldi. Bu masanın başında oturman bir tesadüf değil. Şehrin sırlarını keşfetmeye çalışan birçok kişi oldu. Ancak senin gibi azimli birine rastlamamıştık. Şimdi sana gerçeği anlatacağım. Adam masanın üstündeki eski haritaları ve belgeleri işaret etti. Selin belgelerde gördüğü sembollerin ve isimlerin anlamını anlamaya çalıştı. Bu şehir yüzyıllardır gizli bir cemiyet tarafından yönetiliyor, dedi adam. Biz bu cemiyetin bir parçasıyız. Ancak bu cemiyetin içinde karanlık bir güç var. Ve bu güç şehirdeki tüm olayların arkasında. Bu karanlık gücü ortaya çıkarmak çok yakındı. Ancak onu durdurmak isteyenler vardı. Senin de aynı tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bilmelisin. Şimdi sana bu sırları açığa çıkarabilecek son ipucunu vereceğim. Adam masanın çekmecesinden küçük bir anahtar çıkardı ve Selin'e doğru uzattı. Bu anahtar kilisenin arkasındaki mezarlıkta saklı olan bir mezar taşını açacak. Orada bulacağın şey bu şehrin en büyük sırrını ortaya çıkaracak. Selin anahtarı aldı ve hızla kilisenin arka tarafına doğru ilerledi. Mezarlık eski ve terk edilmiş görünüyordu. Anahtarla açabileceği mezar taşını bulmak zor olmadı. Taşı kaldırdığında altında küçük bir kutu buldu. Kutuyu açtığında içindeki belgeyi gördü. Bu belge şehrin tarihi boyunca saklanan bir anlaşmaydı. Anlaşma, cemiyetin karanlık güçle olan bağlantısını ve bu gücün şehri nasıl etkilediğini detaylıca anlatıyordu. Selim bu belgeleri alarak kilisenin içindeki odaya geri döndü. Adam Selin'in elindeki belgeleri görünce hafif bir tebessüm etti. Artık gerçeği biliyorsun. Bu bilgi büyük bir sorumluluk getirir. Şehri kurtarmak senin elinde. Tam o anda kilisenin kapıları açıldı. Büyük bir gürültüyle gölgelerin içinden karanlık figürler belirdi. Selin ve adam karşılarında duran bu figürlere karşı hazırlıklı değillerdi. Selin şimdi ne yapacaktı? Şehrin en büyük sırrını öğrenmişti. Ancak bu bilgiyle birlikte gelen tehlike de büyüktü. Şehri kurtarmak için hangi adımları atmalıydı? Gölgelerden gelen tehditle nasıl başa çıkacaktı? Selim belgeleri sımsıkı tutarak adama döndü. Ne yapmalıyız diye sordu. Adam hızlıca planı açıkladı. Gölgelerin liderini bulup etkisiz hale getirmeliyiz. O kilisenin Çan Kulesi'nde saklanıyor. Selin adamın işaret ettiği yöne koştu. Çan Kulesi'ne tırmanırken gölgeler peşindeydi.
Tepeye ulaştığında liderin karanlık figürüyle karşılaştı. Elinde tuttuğu sembollerle dolu bir kitap vardı. Selin cesaretini topladı ve liderin dikkatini dağıtacak bir hamle yaptı. Bu sırada adam hızla liderin arkasında yaklaştı ve onu etkisiz hale getirdi. Gölgelerin lideri yere yığılınca karanlık güç dağıldı. Şehirdeki huzur geri geldi ve Selin gerçeği ortaya çıkararak büyük bir kahraman oldu. Yeni hikayeler için beni takip edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.